Müzik Terapi Akademisi Çalışma Grubu adına hoş geldiniz demek istiyorum size. Ben Özgür. Hayatım boyunca müzik çok önemli bir yerdeydi. Hep müzikli bir yaşam sürdüm ve bir noktada Finlandiya Jyväskylä Üniversitesi'nde müzik terapi yüksek lisansı yaptım ve 2016'da ülkemize döndüm. O dönemden beri, o zamandan beri müzik terapiyi tanıtıcı, müziğin sağlıkta kullanılmasını tanıtıcı etkinlikler yapmaktayım. Ve bir senedir Müzik Terapi Akademisi olarak arkadaşlarla beraber hareket ediyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Aslında çoğumuzun hayatında müziğin önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Sadece benim hayatımda değil. Belki kendi hayatımızdaki etkisini müziğin gördük. Belki başkalarının hayatındaki etkisini gördük ve merak etmeye başladık bu konuları ve belki bugün buraya toplananlarımızın çoğunda önemli bir yerde müzik. Ve bugün Avrupa Müzik Terapi Günü. Yarın Avrupa Müzik Terapi Günü. Bugün biz bu etkinlikle Avrupa Müzik Terapi Günü'nü kutlamaya başlıyoruz. Haftaya da bir etkinliğimiz var. Sizin Avrupa Müzik Terapi Günü'nüzü kutluyorum. Ve Müzik Terapi Akademisi de bundan önceki çalışmalarla birlikte aslında 5 yaşına geliyor şu anda, bu aylarda. 5 yıl boyunca müzik terapiyi, müzik tıbbını, müzikal müdahaleleri anlatmaktaydık. Bu konudaki videoları ve çalışmaları Müzik Terapi Akademisi.com sayfasında bulabilirsiniz. Hep soruları oluyordu. Müzik terapi eğitimi ne zaman verirsiniz, verecek misiniz, veriyor musunuz? Müzik terapi eğitimi çok derin, çok uzun, çok uluslararası işbirliği de gerektiren bir eğitim. Dolayısıyla çok kolay değil böyle bir eğitim düzenlemek ama madem öyle müzik tıbbı veya müzikal müdahaleler üzerine çalışmalar yapalım dedik. Ve o da 5 yıl almış. İşte geçen dönemden beri Müzik Terapi Akademisi'ndeki çalışma grubu ile birlikte bir araya geliyoruz. Herkes farklı disiplinlerden geliyor. Herkesin farklı yetkinlikleri var ve güçlü bir temel oluşturuyorlar. Bunu hissediyorum. Onlarla beraber bu temel üzerine etkinlikler inşa ediyoruz. Bu dönemki ilk etkinliğimiz ve toplamda üçüncü etkinliğimiz beraber yaptığımız. Müziğin iyileşmede kullanımı ve Doktor Müzik Terapist Elizabeth Coombes'la beraberiz bu çalışmamızda. Bu etkinlikte acil sorularınız olursa Zoom'un el kaldırma özelliğini kullanabilirsiniz ya da görevli arkadaşımıza yazabilirsiniz. Doktor Müzik Terapist Elizabeth Coombes, Birleşik Krallık'ta sağlık ve bakım meslekleri konseylerine kayıtlı bir müzik terapist. 20 yılı aşkın bir süredir çocuklar ve yetişkinler için psikiyatri hastanelerinde, özel okullarda, prematüre bebek ünitelerinde ve bakım evlerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Ve bilimsel araştırmaları da tüm bu alanları kapsamakta. Ama özellikle şu iki konuda yoğunlaşmakta. Çatışma veya doğal afetler nedeniyle yerinden edilmiş aileler ve günlük iyi hissediş halimizi müziği kullanarak artırmak. Ve bu ikinci konu bugün bizim bu çalışmamızın da önemli başlıklarından biri. Ve bu çalışmada ben çeviri yapmaya çalışacağım Elizabeth Coombes'a. Ve şimdi sözü Doktor Müzik Terapist Elizabeth Coombes'a bırakıyorum. And it's over to me. Evet, şimdi bende söz. Welcome to this event, everyone. It's wonderful to see so many people interested in music for well-being. Hoş geldiniz bu etkinliğe. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bu kadar çok bu konuyla müziğin iyi hissediş halimizi artırma konusunda ilgi duyan kişiyle bir arada olmak çok güzel. And first of all, before we begin, I want to thank Oscar and his team very much for inviting me to be part of this event.
Başlamadan önce Özgür'e ve bu değerli ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bu beni davet ettikleri için bu güzel etkinliğe. And I also want to say I'm really sorry I don't speak Turkish. Ve üzgün I'm at a disadvantage here. aslında üzgün olduğumu da paylaşmak istiyorum. Türkçe konuşamadığım için biraz dezavantajlıyım bu noktada. And I want to thank Oscar very much for the interpretation and translation he is going to do. And Oscar, if I go too fast or I say too much, just tell me to stop. Özgür'e de teşekkür etmek istiyorum çeviri desteğinden ötürü. Eğer hızlı gidersem lütfen beni durdur diyor. So this evening, what I'm hoping we can do is have a think about the importance of music for well-being and what music can help us with. Bu akşam yapabileceğimizi düşündüğüm şey müziğin sağlıkta bize nasıl yardımcı olabileceği konusunda beraber biraz düşünmek. I've got some films that we're going to watch and think about how music can help in different kinds of situations. Bazı videolar var, farklı alanlarda, farklı durumlarda çekilmiş. Bunları gösterip üzerine düşünebileceğiz. And we will look at those in a little while. But first of all, I want to talk about why music can be so helpful for us with our well-being. Biraz sonra bunlara bakacağız ama müzik şimdi neden bize iyi hissediş halimizde önemli olabilir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. So if we think about our own relationship with music, I'm sure we can all think of pieces of music that we turn to when we want enjoyment or pleasure. Kendi müzikle ilişkimizi düşündüğümüzde zevk aldığımız, keyif almak istediğimizde açtığımız müzikleri, başlattığımız müzikleri hatırlayabiliriz. We can use music for all sorts of different things in our lives. Müziği hayatımızda birçok farklı şey için kullanabiliyoruz. I think sometimes we don't even think about it. We just turn to it automatically as something we know is going to be helpful. Hatta bazen üzerine düşünmüyoruz bile. Otomatik olarak açıyoruz müziği ya da müziğe dönüyoruz otomatik olarak. Çünkü yardım edeceğini hissediyoruz. So take a moment right now just to think today, did I listen to music today? And when did I listen to music? Şimdi bir dakika buna verebiliriz. Bir düşünmenizi istiyorum. Bugün müzik dinledim mi ve nerede dinledim? I'm thinking myself. Ben de düşünüyorum şu anda. Usually I put music on in the car when I'm driving to work, but today I worked online, so no car music for me. Genelde ben işe giderken arabada müzik açıyorum ama bugün online çevrim içi çalıştım. Benim için araba müziği yoktu. If I'm working at home at my desk or I'm working in the office, sometimes I find I lose concentration and I need to focus. Evde çalışırken veya ofiste çalışırken bazen konsantrasyonumu kaybettiğimi fark ediyorum ve odaklanmam gerekiyor. In that case, I will put on some music with my headphones and choose some music that will lift me into a different space so I can start to feel motivated and work again. Böyle bir durumda kulaklığımı takıyorum ve beni başka bir diyara götürecek bir müzik açıyorum. Tekrar motive olabileyim diye. In those times, I'm using music to change my mood and to change my energy. Bu durumlarda müziği kendi ruh halimi ve enerjimi değiştirmek için kullanıyorum. And I'm actually actively thinking about it. So I'm doing it intentionally. Ve o anlarda aktif olarak bunun üzerine düşünüyorum. Yani kasıtlı olarak yapıyorum bunu. I think a lot of times we have music on or we don't have music on and we don't think about it. Bazen hayatımızda müzik açık oluyor ya da açık olmuyor ama bunun üzerine düşünmüyoruz. So there are times when
if we get ourselves into the habit of thinking about using music to change our moods, we can begin to be proactive in the way that we use recorded music, Spotify, radio, CDs, whatever. Ne zaman ki düşünmeye ve aktif olarak bu müziğin varlığı konusunda adım atmaya başlarız, o zaman proaktif olabiliriz. Belki kayıtlı bir müziği dinlerken, belki bir Spotify'dan bir şey dinlerken, belki bir CD'den dinlerken ya da radyodan dinlerken ya da her neyse. But it's not just about listening to music that we already have on our radio or on our phones or wherever. We can also make music. Ama sadece radyodan, telefondan müzik dinlemek değil, müzik yapabiliriz de. Research shows us that when we listen to music, lots of really positive activity starts to take place in the brain. Bilimsel araştırmaların bize gösterdiği müzik çalarken beyinde birçok noktanın aktive olduğu. I'm sure some of you know that there are large parts of the brain that are activated when music is played and when we listen and hear it. Ve duyduğumuzda ve dinlediğimizde de yine böyle müzik beyinde birçok alan aktive oluyor. When we actually take part in active music making, so maybe we sing, we play an instrument, we're more active in the way that we experience music. This intensifies, sorry. Would you like to... I was going to say this intensifies the brain activity. Müzikle aktif olarak ilgilendiğimizde, mesela şarkı söylediğimizde veya müzik çaldığımızda, bir enstrüman çaldığımızda bu beyindeki etkileri artırıyor, yoğunlaştırıyor. Chemicals can be released in the brain that are the ones that give us pleasure and that can change our mood, even if we're feeling very low in mood. Ve kendi ruh halimiz oldukça düşük bile olsa beyinde mutluluk hissettiren kimyasallar salgılanmaya başlıyor. So what I want to think about this evening is how music for well-being can help us in the way that we personally use music, but also with the people that we might work with. Bu akşam üzerine düşünmemizi istediğim şey, müziği kullanırken neler düşünebiliriz? Hem kendi iyi hissetme halimizi artırmada, hem de beraber çalıştığımız, belki hizmet verdiğimiz kişilerin iyi hissetme halini artırmada. There's a lot of research about music for well-being, looking at why music for well-being works and what we can think about when we use music in this way. Bu konuda birçok bilimsel çalışma var. Neden bu işe yarıyor, müzik iyi hissetme halinde ve neler düşünülebilir bunu kullanmak için? What I want to do this evening is choose one model of music for well-being that has three different components, and we will look at some examples thinking about these different things. Bu akşam 3 parçası olan bir model üzerinde durmak istiyorum. Müziğin iyi hissetme halinde kullanılması üzerine bir model. These three aspects that we're going to look at are creativity, autonomy, and relatedness. Bu 3 parça yaratıcılık, otonomi, relatedness you said, ve ilişkilenme. So what we're thinking of then, and what has been learned from research, is that creativity is very important to human beings. Bilimsel araştırmalardan öğrendiğimiz yaratıcılığın insanlar için çok önemli olduğu.
It's linked to our experiences as children of play, which is how we learn and learn to explore the world. Çocukken oyun oynarken, ki bu bizim hayatı öğrenme, dünyayı keşfetme, araştırma ve keşfetme çabamız ya da hareketimiz çok büyük rol oynuyor. In research, people have said that they find being creative with music gives them a really good feeling and it makes them feel connected to other people. Araştırmalar gösteriyor ki müziği kullanıyor olmaları kişilerin onlara iyi hissettirmesine ve başka kişilerle bağlantı kurmasına, bağlanmasına yarıyor. When we think about autonomy, we're thinking about people being able to make choices, positive choices in their lives. Otonomiden bahsederken kişilerin kendi hayatlarında söz sahibi olmaları, seçimler yapabilmeleri, pozitif seçimler yapabilmelerini kastediyoruz. So when we're making music, we can have a lot of choices over what we play, when we play, how we play it. And this is very important because it builds our confidence. Müzik çalarken birçok seçim yapıyoruz. Daha doğrusu müzik içindeyken birçok seçim yapıyoruz. Nerede çalacağız, nasıl çalacağız? Ve bu da bizim özgüvenimizi artırıyor, seçim yapıyor olmak. It shows us that we can have a positive effect on our environment and on the people around us. Hem çevremiz hem de çevremizdeki kişiler üzerinde pozitif bir etki uyandırabildiğimizi bize hissettiriyor. When we're thinking about relatedness then, making music together can help us feel a deep connection with other people. İlişkilenme noktasına geldiğimizde de müzik üzerinden kurulan ilişki diğerleriyle bir bağlantılanmayı sağlıyor. Even though we might be different from some of the people that are with us in the music making, we can learn to connect with them in a way that doesn't need words. Müzik yaptığımız, daha doğrusu müzikal ortamda beraber olduğumuz kişilerle bir ilişkilenme kurarken kelimelere ihtiyaç ortadan kalkıyor. In fact, when we've looked at research for music with well-being, people have said that making the music and doing things without words is very, very important to them. Hatta bu alandaki araştırmalara, bilimsel araştırmalara baktığımızda kelimeleri kullanmıyor olmanın özellikle bir önem taşıdığını görüyoruz. It activates different parts of their brain and just makes them feel good. Bu da beyinlerinde başka alanların aktive olmasını, işlemesini sağlıyor ve aslında iyi hissediyorlar kendileri bu durumda. What I'd like to do now is, if we keep those things in mind, this idea of creativity, autonomy, and relatedness, we're going to watch a short film. Wait for it. Şimdi Yeah, keep going, but not the film yet. But okay. Yeah. Şu anda yapmamızı istediğim şey bu üç şeyi, yani yaratıcılığı, otonomiyi ve ilişkilenmeyi aklımızda tutarak bir video izlemek. So the first film I'm going to share with you is from a project called Bridges in Germany. İlk göstereceğim film Almanya'da Köprüler isimli bir projeden. It's a project that works with refugees, asylum seekers and refugees in Germany. Bu projede Almanya'daki mülteciler ve iltica etmek isteyenler, oturma izni almak isteyenlerle yapılmış bir proje. So they're in the film you will see young children and adults, and they've come from all different places. Filmde birçok farklı yerden gelmiş genç çocuklar ve yetişkinler göreceksiniz. They've come for different reasons. Some of them are fleeing a war or oppression or other reasons that they've had to leave their homeland. Farklı sebeplerle gelmişler. Kimi bir savaştan kaçmış, kimi bir baskıcı bir unsurdan kaçmış veya başka sebeplerle ülkelerini terk etmeleri gerekmiş.
The project Bridges is run by a number of people, two music therapists and a lot of musicians. Köprüler projesi birçok kişi tarafından organize edilmiş ve bunlardan ikisi müzik terapist ve birçok da müzisyen var bu ekibin içinde. The aim is to provide a creative space for the children and their parents and families to experience a different way of relating and to start to feel at home in their new environment. Amaç çocuklar, aileleri ve ebeveynlerinin beraber şekilde burada yeni bir deneyim içinde beraber bulunması. Should we watch the film now, Oscar? Sure. Şimdi ben videoyu oynatmaya geçeceğim. Ich heiße Tuba. Mein Name ist Philipp. Ich heiße Lukas. Ich heiße Hiram. Thank you for sharing that, Oscar. So what we could see in that film was a lot of fun being had, certainly by the children.
Burada videoda gördüğümüz şeylerin başında çocukların büyük keyif aldığı var bir kere. What I noticed about it was what a great, brilliant number of instruments they had. I felt quite jealous to see the amount of equipment that they had there. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri ne kadar çok farklı ve çok sayıda enstrümanın orada olduğuydu. Hatta kıskandım ne kadar güzel enstrümanlar var orada diye. I think what's important about that is that then gives the children and the young people and the adults a lot of different experiences and a lot of different sounds that they can make. Bunun beraberinde getirdiği şey çok sayıda enstrümanın hem çocuklara hem gençlere hem yetişkinlere seçenek sunmak ve kendilerini farklı farklı şekillerde ifade etme imkanı sunmak, tanımak. But when we think about music and the music that we listen to, the music that we play, we can think about different elements, different parts of the music. Müzikten bahsederken kendimiz için ya da başka şekillerde çaldığımız farklı parçalarından söz edebiliriz müziğin. And these different elements, when I talk about them, I'm thinking about things like the music being loud or soft, fast or slow. Mesela ilk aklıma gelen şeylerden biri müziğin yüksek oluşu ya da düşük sesli oluşu, hızlı oluşu ya da yavaş oluşu. Also, the different timbres of the different instruments can make a big difference. Farklı enstrümanların farklı tınıları da fark yaratabilir. All this gives the children and anyone who's using the instruments a much bigger vocabulary of sound to play with. Bu da çocuklar ve diğer yetişkinlere, her kim kullanıyorsa o enstrümanlara sessel geniş bir hazne sağlar, farklı sesleri çıkarabilecekleri. And what we Kelime know, haznesi sağlar, kelime haznesi. what we know from research is that if we give children the opportunity to learn music from a young age, I don't mean learn an instrument, but explore percussion instruments, for example, it can help them be able to regulate their emotions. Araştırmaların gösterdiği şu var, çocuklara genç yaştan, küçük yaştan müziğin içine sokmak çocukları, yani bir enstrüman öğrenmekten bahsetmiyorum sadece. Mesela bir vurmalı çalgıyı çalması, içinden geldiği gibi onunla oynaması, duygu kontrolünü, duygu düzenlemesini iyileştirdiği yönünde göstergeler var. The music offers a safe space to explore different sounds and different ways of expressing themselves without it feeling like it's going out of control. Müzik bize hem güvenli bir alan sunuyor hem de ifadesel bir özgürlük sunuyor. Because music has a very strong structure, this is very helpful when we want to work with children, young people or adults to help them feel safe and be able to explore challenges they might be facing. Kendilerini güvende hissetmeleri, çocukların veya gençlerin bazı zorlukları, zor deneyimleri de o müziğin içerisine yansıtıp müziğin içinde onlarla baş etmeye çalışmaları avantajını da bize sağlıyor. And what we could see in the film was creativity, where people were being able to improvise and play around with the instruments in a way that was quite free. Filmde gördüğümüz yaratıcılık örneklerinden biri çocukların doğaçlama, içlerinden geldiği gibi çalıyor olmaları ve bununla gelen özgürlük. We could see them relating to each other with the different instruments. Birbirleriyle ilişkilendiklerini görüyoruz farklı enstrümanlarla. We could see them taking turns. Sıra almayı yaşadıklarını görüyoruz. And also having the autonomy to be able to choose what they wanted to do, what instrument to play, and whether they wanted to join in. Ve otonomiyi de görüyoruz. Hangi enstrümanı çalacaklar, ne çalacaklar ve
katılıp katılmayacakları yönünde otonom bir davranış sergiliyorlar. All of this is very important when you're working with people who have had very difficult experiences and have had to leave their homeland and their culture behind. Bunların hepsi çok önemli. Özellikle zor deneyimlerden geçmiş ve ana vatanlarını terk etmek zorunda kalmış kişiler için. We can think of music as being almost a cultural artifact that we carry with us wherever we go. We might leave our belongings behind, but our music we can carry with us. Müziği bir kültürel nesne olarak görebiliriz, beraberimizde taşıyabildiğimiz. Her şeyi bırakabilirsiniz geride ama müzik sizinle geliyor. I have a colleague who works in Chile. Bir meslektaşım var, çalışma arkadaşım var, Şili'de çalışan. And they had some very difficult natural disasters several years ago, some landslides and floods. Birkaç sene önce önemli bir afet yaşamışlar, sel yaşamışlar orada. She packed up her car with a lot of instruments and art materials and drove up into the affected areas because she wanted to help people there and possibly do music therapy. Yardım etmek istediği için arabasına birçok enstrüman doldurmuş, birçok sanat malzemesi doldurmuş ve alana gitmiş. Çünkü orada müzik terapi yapmak istemiş. When she got there, she asked people what they would like to do. Oraya gittiğinde sormuş insanlara ne yapmak istediklerini. They didn't want therapy. They wanted to have something that would take them away from the difficulties they were facing. Terapi falan istememiş oradakiler. Orada yaşadıkları zorlukları biraz üstlerinden alabilecek bir şey istemişler. So they created a mini carnival with instruments and masks and songs and dance. Bir mini karnaval yapmışlar enstrümanlarla, maskelerle, şarkılarla. It may seem like that was a strange thing to do in such a difficult time. Bu böyle zor bir zamanda, zor bir anda yapılacak çok garip bir şey gibi görülebilir. But it was being creative. Ama I'm sorry. You go. Ama bu yaratıcıydı. They chose what they wanted to do, so they were able to be autonomous. Ne yapacaklarını seçtiler, ne yapmak istediklerini seçtiler. Yani otonomlardı. And Carnival was something that they were used to doing together in their villages, so it made them feel that they were more connected and together. Ve karnaval eskiden köylerinde yaptıkları bir şeydi, alışık oldukları bir şeydi. Böylece birlikte hissetmeyi de sağladı. It was a very important lesson for my friend to learn. Arkadaşım için çok önemli bir ders oldu bunu öğreneceği. Yeah. Öğrendiği. Yeah. What I want to think about now is I've got a short piece of film that we will play soon, which is looking at a very specific type of music group. Bir kısa film daha var izleyeceğimiz. Çok spesifik bir müzik grubuna bakıyor. Part of the work that I've done in my career as a music therapist is helping people who aren't music therapists to use music, whether it's in education or healthcare. Meslek hayatımda yaptığım şeylerden biri müzik terapist olmayanlara, eğitimcilere ve başka alanlardan gelenlere müziği kendi çalışmalarında nasıl kullanacağı konusunda yol göstermekti. I started this in 2009 when I first of all worked in Palestine teaching teachers and social workers how to work with small groups of children in schools. Buna 2009 yılında başladım. Filistin'de öğretmenlere ve sosyal çalışanlara müziği nasıl kullanabileceklerini çocuklarla okullarda göstermek. And I've carried on doing that ever since. Ve o zamandan beri devam ediyorum bu çalışmaya. So what we
try and think of there is to give people the skills so that they can use musical activities to help the children with very specific challenges. Yapmaya çalıştığımız çocukların çok spesifik zorluklarla mücadelesi sırasında onlara nasıl müziklerin nasıl sunulabileceği yönünde beceri kazanmalarını sağlamak. These challenges could be that the children find it difficult to concentrate in class and become aggressive. Bu zorluklar mesela çocukların konsantrasyonunu kaybetmesi sınıfta ve dolayısıyla agresif bir hale dönüşmesi olabilir. It might be that the children are very shy and withdrawn and really don't like coming to school at all. Ya da çocukların çok çekingen hale gelmesi ve okula hiç gelmek istememesiyle ilgili olabilir. It could be that the children have special needs or additional learning needs, so they need extra support to be able to develop friendships and learn new things. Ya da özel ihtiyacı olan çocukların arkadaşlık kurmak için, ilişki kurmak için yardıma, desteğe ihtiyacı olabilir. So this kind of work is very much based on specific activities that have been chosen for specific reasons in a group. Dolayısıyla bu çalışma spesifik sebeplerle, spesifik durumlarda müziğin kullanımıyla ilgili olmuştu. So there might be some activities that help the children connect with each other. Bazı aktiviteler çocukların birbiriyle bağ kurmasını, ilişkilenmesini sağlıyordu. They might be activities about sharing instruments. Mesela enstrümanları paylaşmayla ilgili etkinlikler. They might be activities about being autonomous and actually being able to sit back and let somebody else tell you what to do. Otonomiyle ilgili olabilir. O da mesela birinin bir enstrüman alması, onunla oturması ve başkasının ona ne yapacağını söylemesi. So we're going to look at a short clip now, which is with a group of young boys who are probably about 9 years old. Şimdi izleyeceğimiz kısa videodaki çocuklar 9 yaşlarında yaklaşık. They go to a mainstream school. Normal bir okula gidiyorlar. But they have trouble in settling down in class. Ama sınıfta sakin oturmayla ilgili, sınıfta yerleşik oturmayla ilgili sorun yaşıyorlar. Sometimes they are a little bit naughty and loud. Bazen yaramazlık yapıyorlar ve sesleri yükseliyor. And some of the boys in the group also really struggle to make friends. Bazıları da gerçekten arkadaş bulmada, arkadaşlık kurmada zorluk çekiyorlar. The group is run by the school social worker called Summer. What's the name? Summer. Sama isimli okulun sosyal çalışanı tarafından bu grup düzenlenmiş. And Summer has been running groups like this for over 10 years. Sama 10 yılın üzerinde böyle gruplar düzenliyormuş. She really enjoys this part of her work, and when you see the way that she's able to be with the boys in the group, you can see that her body language is very relaxed. Gerçekten keyif alıyormuş bu çalışmayı yapmaktan Sama ve zaten siz de onu izlediğinizde çocuklarlayken beden hareketlerinin ne kadar rahat olduğunu gözlemleyebilirsiniz. The activity that we're going to see is called Conductor. İzleyeceğimiz aktivitenin ismi şef. So one of the boys is allowed to be the conductor, and he tells the others how to play and when to play. Çocuklardan biri şef oluyor, müzik orkestrasındaki şef gibi ve diğerlerine ne zaman çalacağını, nasıl çalacağını söylüyor. I won't say any more until after we've seen the clip, and then we can have a think about it.
Başka bir şey söylemeyeceğim. Seyrettikten sonra tekrar başlayacağım konuşmaya. Düşünebiliriz beraberce. Would you like me to play? Yes, please. تمام. مين كمان بحب يكون؟ هاي خضر. يلا. Your microphone. Whew. What we can see in that activity is that the boy who was picked to be the leader was using different hand signals to let everybody know what he was going to do. So he wasn't using words. Burada görebileceğimiz diğerlerini yönetmekle yönetme rolünü üstlenen çocuk el işaretleri kullanıyordu. Yani kelimeleri kullanmıyordu. So he was going like this. for Öyle loud, yapıyordu. and this for quiet. Sesi düşürmek için böyle yapıyordu. And then moving between loud and quiet. Yüksekle düşük arasında hareket ettiriyordu elini. He was telling different members of the group to be quiet or loud. Grubun farklı üyelerine yüksek ya da düşük olmalarını söylüyordu. And then he was using this as a stop sign. Bunu da durma işareti olarak kullanıyordu. I didn't tell them that. They made those signals up themselves. You mean here or over there? They did. The social worker. They're her signals. Bunları hani ben onlara söylemedim bu şekilde yapın diye. Onlar bunları türetti. I noticed as well that three of the boys had drums and the others had metal instruments. Şunu da fark ettim. 3 çocukta davul tarzı vurmalılar vardı. 2 tanesinde metal vurmalılar vardı. So there was an opportunity for some different timbres to be played and heard. Böylece farklı tınıların ortaya çıkması imkanı da doğmuştu. Hem çalınması hem duyulması imkanı. You might have heard or noticed at one point that only the metal instruments were being played and the drums were quiet. Bir noktada belki fark etmişsinizdir. Sadece metal vurmalılar yüksekti ve davullar düşüktü. And sometimes Summer, the social worker, was modeling playing the instruments and exaggerating her playing a little bit to encourage the others. Ve bazen sosyal çalışan model oluyordu enstrümanı çalarken. Modeling and what? Modeling. And then you said? Exaggerating. Did I say? Yeah. Bazen daha
abartılı şekilde vurarak aktarıyordu nasıl yapılabileceğini. So groups like that run in that school. Every day there's at least one group for a different group of children. Her gün en azından bir farklı grup için bu program gerçekleşiyordu bu okulda. And they have had some really interesting outcomes from running the groups. Ve gerçekten farklı çıktılar elde etmişlerdi bu grupların sürdürülmesinden. Some of the children have discovered that they really love playing music, especially the drums, and have gone on to have lessons on the drums. Bazı çocuklar müziği gerçekten sevdiğini fark etti. Özellikle de davulu ve davul üzerine müzik dersi almaya başladılar. Some of the children have actually become more connected with their peers, which has been a really helpful thing for them. Bazıları arkadaşlarıyla biraz daha bağlandılar ve bu onlara yardımcı oldu. And they have also run groups where they have had some children who have been bullying other children, and they've put them in a group to work on their relationship and to change the way that they relate to each other. Ve şöyle gruplarda yaptılar. Akran zorbalığı gösteren çocukları gösterenle göreni aynı gruba koydular ve böylece o ilişkiyi farklı bir boyuttan ele almak ve müziğin içerisinde onarmak mümkün oldu. I think that's a really brave group to run. Bu bayağı cesurca bir grup, yani sürdürülebilecek, oluşturulabilecek gerçekten. As well as those very small groups of 4 or 5 children, the kindergarten teachers also run groups for the whole classes. Bu küçük 4-5 kişilik grupların dışında ayrıca anaokulu öğretmenleri de tüm sınıfla beraber gruplar da yaptılar. In those instances, sometimes the teachers lead the groups with giving them instructions about playing loudly or quietly, fast or slow. Böyle tüm sınıfla yapılanlarda bazen öğretmen yüksek ses, düşük ses, hızlı, yavaş gibi komutları veriyordu. You're learning to share the instruments and learning to be kind to each other. Ve burada enstrümanların paylaşımı öğreniliyordu. Birbirine nezaket gösterme öğreniliyordu bu paylaşımla. And it's been really brilliant to see how that work has become just part of everyday life in the schools that it happens in. Ve bu meydana geldiği okulda günlük hayatın bir parçası olduğunu görmek bu grupların harika bir şeydi. What I'd like to think about now is something a little bit different in terms of making music. Şimdi üzerine düşünelim istediğim şey müzik yapma üzerine biraz farklı bir şey. So this evening we're together, but we're online together. We're not in person together. Bu akşam beraberiz ama yüz yüze beraber değiliz. Online, çevrim içi olarak beraberiz. It's a shame because I'd have liked to have come to Turkey for a trip. Maalesef böyle. Aslında çok isterdim bir ziyarete gelmeyi Türkiye'ye. Another time maybe. Başka zaman belki. In the past few years, we can't forget that we all had a very difficult experience with COVID. Geçtiğimiz senelerde Covid ile ilgili zor deneyimlerimiz oldu çoğumuzun, hepimizin belki de. And what happened was that people became quite isolated from each other. Meydana gelen şey insanların birbirlerinden izole olmalarıydı oldukça ciddi şekilde. I don't know what happened in Turkey so much, but certainly in the UK we had very strict lockdown rules. Türkiye'de tam olarak nasıl geliştiğini bilmiyorum ama
İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta bizim ciddi kapanma politikalarımız vardı, kurallarımız oldu. We were isolated from friends and family. We couldn't travel. We couldn't leave the house very much for a long time. Arkadaşlardan, aileden uzak kaldık, seyahat edemedik, kapalı kaldık. So this really was very bad for a lot of people's well-being. Birçok kişinin iyi hissetmesiyle ilgili çok zorlayıcıydı bu. If we think about these ideas of creativity, autonomy, and relatedness, it was quite hard to think how we might be able to sustain things like that and feel connected to each other. Bu üç şeyi düşündüğümüzde yaratıcılığı, otonomiyi ve ilişkilenmeyi böyle bir ortamda sürdürülmesi ve faydalanılması, kullanılması çok zordu. So people began to think about how we might be able to make music and connect with each other online. Ve dolayısıyla insanlar müzik kullanıp birbirleriyle iletişime, ilişkiye geçmeyi çevrim içi olarak nasıl yapabilecekleri yönünde düşünmeye başladılar. It's not that easy to do because of the restrictions of the internet. Çok kolay değil, internetin bazı kısıtlamaları sebebiyle, yarattığı yüz yüzeye kıyasla kısıtlamalar sebebiyle. Oscar can probably explain it better than me, but it's to do with the bandwidth. You can't play at the same time easily and hear both parts or more. Belki Özgür daha iyi anlatır ama veri alışverişiyle ilgili belki aynı anda kişilerin çaldığının birbirine aynı anda gitmemesi ve duyulamaması bu kısıtlamaların en büyüğüydü. So people began to think of ways that we might be able to make music, get together and be connected online, so that people could still meet up and be creative and have a fun time together, so that people didn't feel lonely. Dolayısıyla insanlar çareler düşünmeye başladılar. Nasıl müzik yapılabilir, nasıl müziğin birleştirici faydalarından yararlanılabilir ki yalnız hissetmesinler. So where I live in the UK, I live in Wales. Benim Birleşik Krallık'ta yaşadığım yer Galler. Which is one of the countries that makes up the United Kingdom. Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerden biri. And we like to call ourselves the land of song. Song. Right? Song. Land of song. Kendimize, kendi ülkemizi şarkının ülkesi diyoruz. Wales has got a big tradition in singing. We have a lot of choirs and it's a very popular activity. Şarkı söyleme bizim geleneklerimizde var. Birçok koro var ve çok popüler bir aktivite bu korolar. But of course with COVID, it wasn't possible to get together in person to sing. Tabii Covid sebebiyle yüz yüze bir araya gelmek, cismen bir araya gelmek ve şarkı söylemek mümkün olamamaya başladı. So I've got a short film that we're going to have a look at, which shows a project that was started by the Welsh National Opera. Şimdi izletmeyi istediğim kısa bir film var ve bu Ulusal Galler Operası'nın bir organizasyonu. The idea was to connect communities and combat loneliness. Amaç kişileri bir araya getirmek, toplumu bir araya tekrar getirmek ve yalnızlıkla mücadele etmek. So what we're going to see is a part of this project. There's a man who's leading the group and conducting. Şimdi bir kısmını göreceğiz bu projenin.
bu projeyi yürüten kişi aynı zamanda göreceğiniz şef. What he's done is everybody on the call is muted and you can just hear his voice. Yaptığı şey şu, bağlanan herkes sesi kapalı, sadece o liderin sesini duyabileceğiz. And they're singing two different songs in a medley. I don't know if that's what. Yeah, Ve yeah. iki şarkıyı dönüşümlü olarak söylüyorlar, potpourri gibi. So let's have a little look at that and see what we think. Bakalım ve bakalım ne düşüneceğiz. This is going to sound fab. Here we go. When the saints go marching in, should we go around the mountain? 1 and 2. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Round the mountain! She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain, coming round the mountain, coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain, coming round the mountain, coming round the mountain when she comes. Saints! Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. Oh, when the saints go marching in. Round the mountain! She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain, coming round the mountain, coming round the mountain when she comes. Aye, aye! Singing aye, aye, yippee, yippee, aye. Singing aye, aye, yippee, yippee, aye. Singing aye, aye, yippee, aye, aye, yippee, aye, aye, yippee, yippee, aye. Yippee! Singing aye, aye, yippee, yippee, aye. Singing aye, aye, yippee, yippee, aye. Singing aye, aye, yippee, aye, aye, yippee, aye, aye, yippee, yippee, aye. Hey, Jason! Woo! Yeah! Excellent, excellent. Woo! It worked, great, it worked. I wondered how it was going to work. It worked fabulous. Thank you so much, everyone. I hope that's left everyone on a real high positive note there. Absolutely fabulous. You're all unmuted. Feel free to say hi and bye to everybody. But thank you so much, Sarah, for another wonderful, wonderful session. It's been great to see you all. Thank you for all your hard work. Thank you so much. The best, folks. See you next week. I wanted to join in. Katılmak istedim, katılmak geldi içimden. Oh, what I know about that piece of film is that you might have seen there were some young children there, and their grandparents were in that choir, so it was one of the only ways they could connect and get together. Bu videoyla ilgili söyleyebileceğim şey, çok küçük çocuklar da vardı. Onların 2 jenerasyon üstleri de vardı. Yani bir araya geldikleri bir etkinlik oldu. And I really liked the way at the end he unmuted everybody. I know it sounded perhaps a bit odd, but it was really nice to have that sense of being together in a more intense way.
Ve bir noktada herkesin mikrofonunu açmalarını istemesi de özellikle dikkatimi çekti. Çünkü bu belki biraz garip oldu. Sesler birbirine karıştı ama kişiler birbirleriyle daha yoğun bir şekilde bir araya gelebildiler. And the songs that had been chosen there, they're very well-known songs in the UK, and you can change the words a little bit and add different verses to it, so the songs can be extended. Ve bu şarkılar oldukça iyi bilinen parçalar ve bazı kelimeleri değiştirmek de mümkün olabiliyor. Bazı bölümler eklemek de mümkün olabiliyor. Dolayısıyla uzatmak da mümkün olabiliyor. And those two songs do fit together quite nicely. They're very, the structure is very similar. So it gives a little bit of variety. So you're not singing the same thing. Ve bu iki şarkı birbiriyle çok uyumlu. Şarkısal, müziksel çerçeveleri birbirine benziyor. Dolayısıyla bir onu yapınca ortaya bir çeşitlilik de geliyor. Böylece aynı şarkıyı aynı şarkıyı devamlı söyleyerek bir sıkılma da oluşmamış oluyor. What projects like that have done is they have kept going after COVID. Bu tarz projelerin şöyle de bir durumu oldu. Covid'den sonra da devam ettiler. People realized that there was this whole new way that we could connect and make music together that could continue after COVID. Anlaşıldı ki başka yollarla da bir araya gelmek ve beraber müzik yapmamız mümkün ve bu Covid sonrasına da yansıdı. And for some people, it was a way that they could join a choir, whereas in real life, they might find it difficult to get transport to a real together session. Ve bazı yüz yüze birlikteliklere, koro birlikteliklerine seyahat etmesi mümkün olmayanlar için de bir koroya katılabilme imkanı doğmuş oldu. So technology, just like it's doing tonight, is helping us make connections and meet new people and be together and use music at the same time. İşte ve teknoloji şu anda da olduğu gibi yeni bir araya gelme imkanları doğuruyor ve müzikten keyif alma imkanları da. There's also a lot of research about the benefits of singing. Ayrıca birçok bilimsel araştırma var şarkı söylemenin faydalarıyla ilgili. And how singing benefits mental health. Ve ruh sağlığı alanında da birçok faydası var. And also can help people who've got lung conditions. Ve akciğer problemi olanlar, akciğer sıkıntısı olanlar için de faydaları var. And these are things that, again, can be very helpful to people from a social aspect, but also from a physical health aspect as well. Yani hem sosyal açıdan faydalı oluyor, hem fiziksel açıdan faydalı oluyor. I'm wondering, Oscar, it's 9 your time, isn't it? Should we see if there are any questions, if anybody wants to ask some questions? Sure. Soruları saate baktım da diyor orada saat 9'u 10 geçiyor herhalde. Soruları olan var mıdır diye bir açalım diyor. İdil'in elini görüyorum. Sesinizi açabiliyor musunuz? Sesini açma imkanı verelim lütfen. Okay, now I think it is. Hi everyone. Hi Elizabeth, thank you. And Özgür, thank you for giving... Sonrasında Türkçe'ye de çevirebilir misiniz? Okay, Tamam. I'll try. So, thank you for this very enlightening and awareness bringing, I should say, speech.
I have a question actually about the frequencies that I have been, I came across with recently, and I have been thinking about it. It's the frequency of 332 versus, 432 versus 440. And the little information that I have is that this 440 has been set as the international concert pitch in 1950s. And although there's very limited amount of scientific research or maybe on psychological impact of this 432 frequency on human psychology, it's changed to 440 regardless. And a little information again, I know that 432 has a more relaxing or more like harmonizing impact on human psychology, and it's still and regardless changed to 440 for some reason by the standards, ISO, the International Standards Association Organization. So I just wanted to hear your thoughts about that in a nutshell. Obviously there must be some technical reasons behind it, but I'm really curious if you can just give me a little bit of information so I can maybe go ahead and research more. Let me just translate my question to Turkish real quick. Merhaba herkese. Ben bir süredir karşıma çıkan bir konuyu düşünüyordum ve bugünkü toplantıda müziğin iyileştirici etkisinden bahsettiği için Elizabeth, müzikteki frekans şu anda internasyonel olarak kabul edilen 1950'lerde ISO'nun kabul etmiş olduğu 440 Hz'lik standartın neden konduğunu sordum. Çünkü araştırdığıma göre mesela 432 Hz'lik müziğin, frekansın insan psikolojisi üzerinde çok daha hani rahatlatıcı, rehabilite edici etkisi olduğunu gördüm. Bu değişimin nedeni nedendir diye düşünmekteydim. O konuda Elizabeth'in açıkçası bilgisini rica ettim. Bu arada bu bilgide karşıma Angelika Akbar'ın okuduğum bir kitabında karşılaştım. Onun üzerine düşünmeye başladım. Eğer ilgileniyor olanlarınız varsa diye bu bilgiyi de paylaşayım. Thank you very much. Well, thank you for sharing your thoughts on that. I'll be totally honest with you and say that is not my area of expertise at all. Yani çok dürüst olacağım. Bu benim uzmanlık alanım değil. I think I'm aware that there are areas of practice, certainly in the UK, which we would call sound therapy, that look at the impact of different frequencies. Birleşik Krallık'ta bazı çalışmalar, daha doğrusu uygulamalar var. Ses terapisi olarak isimlendiriliyorlar genelde. Bu frekansların etkilerine bakıyorlar. But it's not an area that I have any knowledge in or one that I've ever explored. Ama bu benim bilgim olan ve üzerine araştırma yaptığım bir alan değil. As a music therapist and a musician, I guess my interest is in the interactive nature of music making. Bir müzik terapist ve müzisyen olarak benim ilgim daha çok müzik yapımının, beraber müzik yapmanın etkileşimsel yanı üzerine. And it is just not an area that I would be able to speak to with any real depth of knowledge. Yani benim derin bir bilgiyle üzerine konuşabileceğim bir alan değil. Başka soru var mıdır? Chat'ten bana gelen bir soru var. Önce onu okuyayım, olur mu? Sonra Neval Gündüz'ün elini gördüm. So I received a question from chat. Özel gereksinimli çocuklarda, daha spesifik olarak otizmde müzik terapinin yeri nedir? Bu konuda Türkiye'de neler yapabiliriz? What is the role of music therapy for children with special needs,
specifically children with autism, and what can we do about this subject in Turkey? Great question. Çok güzel soru. So music therapy, as practiced by music therapists, is often a treatment in many parts of the world that is used to support children or autistic children. Müzik terapi dünyanın birçok yerinde otizmli çocukları desteklemek için uygulanan bir yaklaşım. I think there are lots of different ways that music can be used to help autistic children. Birçok farklı şekilde kullanılabilir bu destek amacıyla müzik. What's really important is that a decision is taken as to why we might use music with autistic children and what we want to gain from that. Burada önemli olan sormamız gereken soru, neden müziği kullanmak istiyoruz otizmli bir çocukla? Neden bu gerekli? Neden buna ihtiyaç var? For example, we may be able to offer an autistic child some instruments to play with so that they can explore new sensory experiences. Mesela otizmli bir çocuğa oynayabileceği oyuncaklar sunabiliriz. Böylece o duyusal yeni deneyimler, dokunma duyusuyla, ses duyusuyla duyusal yeni deneyimler edinmiş olur. This may help them relate to, for example, their parents or their siblings. So there can be some very simple ways that even in the home, musical instruments and music can be used for autistic children. Bu ailesiyle, ebeveynleriyle ve kardeşleriyle de iletişiminde katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla evinde bile ona bu müzikal imkanı sunmak mümkün olabilir. Simple songs, Basit şarkılar, dancing to music, müzik ile dans etmek. all of these things can help autistic children explore the world that they live in and help them feel more at ease with different sensations. Tüm bunlar otistik çocuklara etraflarını, içinde yaşadıkları dünyayı araştırma yönünde destek olacaktır. And you said explore the world. Explore the world that around environment. them, their environment. Yep. I won't say more because I could talk for many hours. Daha fazla söylemeyeyim çünkü saatlerce bu konuda konuşabilirim. Neval Hanım mıydı? Elini görmüştük. Evet, Neval Hanım buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Hello, good night. Ben psikolojik danışman Neval. Aynı zamanda şu anda bir müzik bölümünün 3. sınıf öğrencisiyim. Psikolojik danışmanlık... Ben cümle çevirebilir miyim? Tabii ki. I'm a psychological counselor and I'm also studying music. I'm a third year music student. Şu anda aktif olarak danışan görmekteyim. I'm working with people at the moment. Fakat müzik terapi ekollerini de psikoterapi ekolleriyle birleştirerek kullanma hayalim var. But my dream is to bring music therapy schools together with psychotherapy schools. Sizce müzik terapi ekolünü tek başına kullanmak mı yoksa bir psikoterapi ekolüyle birleştirmek mi daha verimli olabilir süreçte? What would you say would be more efficient, to use music therapy schools or to bring it together with psychotherapy schools? That's a tricky question. Zor bir soru. Because I'm not sure what you mean by schools. Ekol derken tam olarak nedir aklınızdaki emin olamadım.
Mesela danışanlarımızla çalışırken kendi çalışma yaklaşımımıza müzik terapiyi nasıl ekleyebiliriz? For Belki böyle example, biraz daha kolay olur. maybe this would be easier, she says. How can we add music therapy when we're working with our clients? So I guess the first thing is that in order to deliver music therapy, you need to have that music therapy training because there are specific theories and techniques that we would use. Sanırım ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Müzik terapi sunabilmeniz için müzik terapi eğitimi almanız gerekmekte. Çünkü bazı hem teknik hem de teorik altyapı kazanmak gerekiyor. There are ways, as you saw in some of the film that I showed, maybe the small group of boys, that music can be used in simple ways for certain goals. Çocukların olduğu videolarda belki görmüşsünüzdür. Müziği belli hedeflere ulaşmak için kullanmak mümkün. So maybe in the instance that you're thinking of, it may be that some musical activities could form part of a treatment program. Belki sizin düşünebileceğiniz tedavi programına bazı müzikal etkinlikleri eklemek olabilir. Yeah. I hope that's helpful. Umarım yardımcı olmuştur. Teşekkür ederim. Thank you. Berivan, sizin elinizi gördüm ama yazılı gelen bir soru vardı daha önce. Önce onu iletmek isterim. Ben müzik öğretmeniyim ve Erasmus projeleri yazıyorum. I'm a music teacher and I'm writing Erasmus projects. Sıradaki projemde özel gereksinimi olan öğrencilerle gelişimi normal olan öğrencileri bir araya getirerek farkındalık yaratmak istiyorum. For my next project, I would like to bring students with special needs with regularly developed students together to create some awareness. Beden perküsyonu çalışmaları yapacağım. I'll be using body percussion. Bu projemde müzik terapisi anlamında ne gibi etkinlikler, aktiviteler yapabilirim? In this project, what kind of activities can I do under music therapy? Okay, so again, I think we're thinking that maybe we're thinking about special needs music making is what I would call it in the UK. Tekrar edelim. Bunu özel gereksinimlerle müzik yapmak olarak adlandırmak daha uygun olabilir. It's a great idea to bring together students with those different profiles. Harika bir fikir bu iki grubu bir araya getirmek. It's something that I've done in my work and it can work very well. Ben de çalışmalarımda bunu yaptım ve çok da işe yarayabilir. I think critical to the success of such a project is taking advice and choosing the children that are in that group very carefully. Böyle bir çalışmanın başarıya ulaşması için en önemli şeylerden biri o gruplara girecek öğrencileri seçmek. So that there is a good chance that they will be able to work together. Birbirleriyle beraber uyum sağlayabilsinler. Body percussion is always a good way to start working with a group because you can assess how well children are able to listen to each other and respond to a leader. Beden perküsyonu başlangıç için her zaman güzel olabilir çünkü bu sayede birbirlerini nasıl takip ediyorlar, birbirlerine nasıl tepki veriyorlar, birbirlerine nasıl uyum sağlıyorlar bunu gözlemleme imkanınız olur. But I think you might need more than just body percussion because it can be quite limited as to the sounds that it actually produces. It won't be that satisfying enough or creative enough. Ama başka şeylere de ihtiyacınız olacaktır çünkü beden perküsyonuyla elde edilebilecek sesler yeterli gelmeyecektir.
So that's something to think about, is what equipment do you have and how could you make sure that all of the students would be able to access it in the same way? Üzerine düşünebileceğiniz şeylerden biri hangi enstrümanlar, hangi ekipman sizin elinizde var ve bu ekipman bu grubun içindekiler tarafından benzer imkanlarla nasıl değerlendirilebilir? And of course, you can always use voice. So you can use making different sounds, maybe a very, very simple song with some accompaniment, and that could bring the group together. Ve tabii sesi kullanmak mümkün, farklı sesler çıkarmak mümkün eşlik olarak veya grubun içerisinde. Hope that's helpful. Umarım yardımcı olmuştur. Oscar, I have my eye on the time. Okay. Would you like to receive one last question? Yes, let's go for one more question. Derivan, buyurun. Thank you. So hello, everybody, and hello, Elizabeth. Good evening. I'm happy to be here. Also welcome. So I have two questions, if that's okay with you. So first of all, my name is Berivan, and I'm a music teacher. Currently, I'm doing my PhD about this field. And for a year, I've worked with one kindergarten in the United States with the unprivileged kids as a music teacher. So, but it was virtually. So, and I was using some platforms like this. And recently, earlier, you showed us a little video clip that it was like one platform. For me, when I was doing my classes, with an additional help there, it was very hard for me to sometimes to connect with those kids. And in the music therapy aspect, it might be even more because sometimes with the clients, they might not even have those. You might not even have those additional help. So, are there any other ways? Because yeah, the COVID passed, but currently in Turkey, for example, has been in some earthquake that affected a lot of people, and things all the time are after the COVID especially can be able to switch easily to virtual. So is there any way, or did something came across in UK, for example, like to do this music therapy in a better way, but virtually speaking, or still we are using this sorts of platforms? That was my first question. Maybe we'll only have time for one question, but can I ask first you to please translate this to Turkish? Evet, tabii. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle ben müzik öğretmeniyim. Aynı zamanda şu anda doktoramı yapıyorum. Bir yıl boyunca da uzaktan Amerika'daki bir okulla oradaki koruyucu ailede olan gerekse ya da ailelerinin iyi durumda olmayan çocuklara müzik eğitimi sağladım ve bunu uzaktan yaptım. Bildiğiniz gibi bizim de ülkemizde her an her şey uzaktan olabiliyor ve ben orada farklı birinin yardımı olmadan bazen zorlandığım oluyordu. Ki bu müzik terapi açısından düşündüğümüzde de belki müzik terapistlerinin danışanlarının her zaman bir yardımcıları olabiliyor. Bu zamanlarda, çünkü bir de şimdi her şey çok kolayca açıkçası online'a geçebiliyor. Bu durumlarda acaba ne gibi yenilikler oldu mu UK'de, hani İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta, yoksa hala bu tarz böyle platformlardan mı ilerliyorlar sorumdu? Bu kadar. So what I would say is that when you're trying to engage children online, you need to have a lot of resources to keep their attention. Çocuklarla online olarak, çevrimiçi olarak etkileşime geçtiğimizde onların dikkatini tutmak önemli bir konu. As somebody who supervises and works with a lot of students, I've seen a lot of excellent work that they have been able to do working online. Birçok öğrenciye süpervizyon veren bir kişi olarak baktığımda birçok çevrim içi iyi ilerleyen çalışmaya şahit oldum. Where it's been the most successful has been where a lot of work has been put into making the sessions have a theme, into preparing resources, and doing things like having, like, for example,
you translate that first, Özgür, and then I'll... Öncelikle her oturumun bir konusu olması, teması olması, yeterli kaynakların olması. For example, if you're using Zoom to actually have a whole range of themed backgrounds that shift depending on what the activities that you're doing with the children, using whiteboards, using different resources, different pictures, different songs, so that there's a constant engagement. Zoom'u kullanırken mesela işte beyaz tahtayı kullanmak olsun, arka plandaki resimleri değiştirmek olsun, yeni şarkılar açmak olsun. Bunları kullandığınızda çocuğun dikkatini tutabileceğiniz çok şey oluyor. I think inevitably, though, there will be screen fatigue, and sometimes it's just really hard to engage people online. Ama bazen tabii ekran yorgunluğu olabiliyor. Bazen gerçekten çok zor kişileri çevrim içi olarak tutabilmek. Because I think at the end of it all, we crave human company. Yani sonunda hepimiz insani teması, insani iletişimi arıyoruz. We can make the best of online, but it's not the same as being together in real time. Çevrim içini en iyi şekilde kullanabiliriz ama birebir aynı şey olacak değildir bu yüz yüzeyle. Great question. Çok güzel soru. I do have another one, but if you have time, would you like to? That's okay. Unfortunately, we have more questions. Başka sorularımız da var ama bu akşam bu kadar alabileceğiz. And also about the next weeks, upcoming weeks, I can make a presentation. I can make the presentation. You can stay. You can leave if you want to leave. If you have to leave. Şimdi size bu bizim 10 haftalık bir çalışmamızın ilk haftasıydı. Herkese açık gerçekleştirdik. Bundan sonraki 9 haftada bu çalışma nasıl olacak? Bununla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. ...28 Kasım'da bundan tam 2 hafta sonra 9 oturumluk yeni bir sürecimiz başlıyor. Bugünkü oturumumuzun devamı niteliğinde daha ayrıntılı olarak konulara gireceğimiz. 20 kişilik küçük bir grupla çalışacağız. 9 hafta boyunca sürecek ve haftada bir çevrim içi seminer veya atölye oturumumuz olacak. Sürecin ardından her katılımcıya ben tek oturumluk süpervizyon hizmeti sunacağım. Bu çalışmamızın toplam ücreti 5.500 TL ve 28 Kasım tarihine kadar ödeme yapan ilk 20 kişi bu grupta yer alabilecek. Bir kişilik ücretsiz katılım kontenjanımız var. İhtiyacınızla ilgili açıklayıcı bilgiyi lütfen bize yazın iletişim adresimize. 9 atölyenin en az 8'ine katılanlara katılım belgesi vereceğiz. Ve üzerinde durmak istediğimiz bir nokta, biraz önce soru cevaplarda da oldukça bu konuya yönelik sorular geldi. Bu çalışma müzik terapi eğitimi değil ve bu yönde bir etkinlik kazandırmaz. Bu çalışma müziği kendi yetki ve sorumluluklarınız dahilinde nasıl kullanabileceğinizle ilgili size bilgi ve deneyim kazandırır. Salı günleri 20.30-21.30 arasında gerçekleşecek ve bu tarihlerde gerçekleşecek bu çalışma. Instagram sayfamızdan da, Müzik Terapi Akademisi Instagram sayfasında da bu tarihleri görebilirsiniz ve bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Çalışma başlıkları dinleme, aynı frekansta buluşma, süreç mi, çıktı mı, ihtiyaçlara yönelik çalışmak, öz bakım,
özel eğitim çalışmaları, yaşlılarla çalışmak, hastane bakımı ve iş pratiğinin yansımaları. Yaptığımız şeye sonradan mesafe alıp bakmak, incelemek. Ve cevap bulabileceğiniz bazı sorular: doğru müziği nasıl seçebilirim? Hassas gruplarla nasıl çalışabilirim? Hangi müzik aletlerini kullanmalıyım? İşe yarayıp yaramadığını nereden anlayacağım yaptığımın? Ve nelere dikkat etmem gerekir? Başvuru formu linkimiz, gördüğünüz link bit.ly Kasım MTA 23. Aynı zamanda Instagram sayfamızda da bu linki bulabilirsiniz ve buradan başvurabilirsiniz. Sorunuz olursa iletişim Müzik Terapi Akademisi.com adresine gönderebilirsiniz. Okay, time to say goodbye. Do you have any last words, Liz? Well, thanks ever so much for facilitating this, Oscar and team. I've really enjoyed it, and some very insightful and interesting questions. I wish we could talk all evening, but we can't. Thank you very much for having me. Kapanış zamanı artık. Son söylemek istedikleriniz var mıdır diye sordum. Teşekkür etti bu davetten ötürü. Saatlerce, bütün akşam, bütün gece konuşabilirdik ama zamanımız bu kadar dedi. Ben de teşekkür ediyorum Liz'e bu katkısından ötürü. Bizim için çok değerliydi bizimle olması. It was very important for us that you were our guest tonight with us together. And maybe I'll say a few words in Turkish to close. Bu etkinlik Müzik Terapi Akademisi Çalışma Grubu'nun yoğun çalışmasıyla gerçekleşti. Fikir aşamasından beri destek veren sosyal medya ekibi koordinatörü Pınar, etkinlik ekibi koordinatörümüz Kübra, prodüksiyon ekibi koordinatörümüz Sami, çeviri grubu koordinatörümüz Ezgi ve Süheda, Hamide Nur, Figen, Selin Yüksek, Selin Tokalak, Fevzi ve Devrim. Ve hoşça kal derken Avrupa Müzik Terapi Gününüzü tekrar kutluyorum. Avrupa Müzik Terapi Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. İyi akşamlar.